Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Poco F3'ün öne çıkan en önemli noktalarına detaylıca değineceğiz ve kimler Poco F3'ü tercih etmeli bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, videoya geçmeden önce kanalımızı izleyen sizlerin %95'i kanalımıza abone değil. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk nedenimize başlayalım. Burada Poco F3'ün en öne çıkan özelliğinden yani ekranından bahsedeceğiz. 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip ve 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Poco F3'ün sunduğu yüksek tazeleme hızı ve dokunma hassasiyeti sayesinde bize telefonu kullanırken çok akıcı bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Poco F3'ün ekranını kullanmak gerçekten çok keyifli. Bunun yanında ekran tazeleme hızı da adaptif olarak önümüze çıkıyor. Yani bu sayede menüde gezinirken 120 Hz'de, YouTube'da herhangi bir video izlerken de ekranımız kendini 60 Hz'e alarak pil konusunda da bir tasarruf imkanı sağlıyor. Dostlar, Poco F3'ün bu ekranı Samsung tarafından üretiliyor ve burada geliştirilmiş bir E4 AMOLED panelin kullanılması diğer AMOLED panellere nazaran görsel deneyimimizi daha da artıran diğer detaylardan. Bunun yanında ekranımız parlaklık oranı olarak da 1300 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değerini bize sunabiliyor ve güneş ışığı altında da bu değerle birlikte kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Ekranımızın parlaklığı hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda oldukça kuvvetli. Bunun yanında ekranımızın desteklemiş olduğu teknolojilerde bir amiral gemisi düzeyinde diyebiliriz. Poco F3'ün ekranı HDR10, HDR10 Plus ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Telefonda gerek bir video veya dizi film izlerken gerekse oyun oynarken bize üst seviye bir görsel deneyim sunuyor ve ekranımızın paneli AMOLED olduğundan özellikle karanlık modda kullandığımızda pil tasarrufuna da bir katkı sağlamış oluyoruz. Dostlar, Poco F3 hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından orta üst segmentin en başarılı ekrana sahip olan telefonu diyebilirim. Bunun haricinde ekran kas oranımız da oldukça iyi bir seviyede, %85'lik bir değeri burada görüyoruz. Dostlar, eğer Poco F3 almayı düşünüyorsanız bence en memnun kalacağınız taraflarından birinin ekran olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ikinci nedenimize bakarsak Poco F3'ün genel performansından bahsedeceğim. Poco F3'te Android tarafının en iyi işlemcilerinden olan Snapdragon 870 bulunuyor. Bu işlemcimiz 7 nanometre mimariyle üretilmiş, hem pili verimli bir şekilde kullanabilen hem de oldukça yüksek frekanslara ulaşabilen çok performanslı bir işlemci. İlk olarak oyun performansına baktığımızda PUBG'de en üst grafiklerde 45 FPS'te, HDR, HD, dengeli ve akıcıda da 60 FPS desteğini bu cihaz bize rahatlıkla verebiliyor ve bu değerler sadece kağıt üstünde değil, oyun içi deneyimde direkt olarak yansıyor. Gayet akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. Ani FPS düşüşleriyle de çok nadir karşılaştığımızı belirteyim. Dostlar, tabii ki işlemci sadece oyunda değil, gündelik kullanımda da üst düzey performansını hissettiriyor. Benim gibi pek fazla oyun oynamıyorsanız da uygulama açılış hızlarında, menüde gezerken, sosyal medya uygulamalarında ve video editleme, render alma gibi işlemlerde de Poco F3'te amiral gemisi işlemcinin kullanıldığını bize net bir şekilde hissettiriyor. Eğer amacınız telefonu alıp uzun yıllar sıkıntısız bir şekilde kullanmaksa Poco F3 en az 3-4 sene hiçbir yavaşlama, donma, takılma problemi yaşatmadan götürebilecek bir telefon. RAM tarafında da cihazımızda 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği bizlere sunuluyor. Bana soracak olursanız 8 GB RAM'li model almak daha mantıklı. Çünkü ileride uygulamalara gelecek olan güncellemelerle ve yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte uygulamalar ve telefonumuzun sistemi RAM miktarına daha fazla ihtiyaç duyacak. Bu yüzden 8 GB RAM'li model uzun vadeli kullanım için daha iyi bir tercih olacaktır. Cihazımızda depolama biçimi olarak da UFS 3.1 teknolojisine yer verilmiş. Bu sayede okuma ve yazma hızlarında da neredeyse SSD düzeyinde sonuçlar elde ediyoruz. Bu yüzden oyunların ve uygulamaların açılışları da çok daha az sürelere indirgenmiş oluyor. Şimdi üçüncü nedenimize baktığımızda burada telefonumuzun hızlı şarj ve batarya performansını ele alacağız. Poco F3'te 4520 mAh'lik bir bataryaya ve 33 Watt hızlı şarj desteğine yer verilmiş ve kutu içeriğimizden de 33 Watt destekli adaptörümüz çıkıyor. Poco F3'ün bataryasını bu adaptörle birlikte sıfırdan 100'e 1 saat 3 dakika gibi bir sürede tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansı
konusunda da Poco F3'ün rakiplerinden geri kalır bir yanının olmadığını söyleyeyim. Burada 4500 mAh'lik bataryaya rağmen gündelik kullanımda, yoğun kullanımlarda dahi bir günü rahatlıkla çıkarıyor. 2 saat oyun artı gündelik kullanımda dahi ortalama 7 saatlik ekran süreleri alabiliyoruz. Bunun en büyük etkeni ekranımızda verimlilik odaklı E4 AMOLED panelin kullanılması diyebiliriz. Özellikle son gelen MIUI güncellemeleriyle birlikte de Poco F3'ün bataryası sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Şimdi dördüncü nedenimize gelirsek telefonumuzun hoparlörlerinden bahsedeceğiz. Poco F3'te Hi-Res Audio sertifikasına sahip olan Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemine yer verilmiş ve bu hoparlörler ses yüksekliği olarak oldukça yüksek ses seviyelerine ulaşabiliyor ve ses kalitesi açısından da yüksek ses seviyelerinde patlamalarla karşılaşmıyoruz. Bas ve tiz sesleri de net ve pürüzsüz bir şekilde aktarabiliyor. Dizi film izlerken ve oyun oynarken de stereo hoparlörler sayesinde seslerin hangi taraftan geldiğini de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu da özellikle telefondan oyun oynayanlar için de güzel bir avantaj diyebiliriz. Poco F3 almak için 5. nedenimiz yazılım ve arayüz başarısı. Poco F3'te diğer Xiaomi modellerinden farklı olarak sadeleştirilmiş bir Poco MIUI arayüzü bulunuyor. Kimileri bu arayüzü beğenmiyor fakat bence kullanım kolaylığı ve performans açısından gayet başarılı. Hem menüde dolaşırken hem de ard arda uygulamaları açık bıraktığımızda arayüzde çökme, donma problemleriyle karşılaşmıyoruz. Özellikle MIUI 12.5.2 güncellemesiyle birlikte çok daha stabil bir şekilde çalıştığını belirteyim. Güncelleme ömrü olarak da Poco F3'ün 2 yıl boyunca Android ve 4 yıl boyunca da MIUI güncellemelerini alacağını da söyleyelim. Şimdi 6. nedenimizde ise cihazımızın kablosuz bağlantılarından bahsedeceğiz. Poco F3'te 5G desteğini ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi en güncel teknolojileri görüyoruz. Özellikle ülkemizde 5G desteği geldiğinde internetin download ve upload hızları açısından, yani indirme ve yükleme hızları açısından da çok büyük bir avantajımızın olacağını söyleyelim. Şimdi Poco F3 almak için 7. ve son nedenimiz ise cihazımızın tasarımı. Telefona arkadan baktığımızda hem kamera paketinin dizaynı hem de arka kapağın kavesli bir yapıya sahip olması cihaza üst segment amiral gemisi bir telefon gibi görünmesini sağlıyor. Bunun yanında kalınlık ve ağırlık konusunda da 7.8 mm'lik kalınlık ve 196 gramlık ağırlık önümüze çıkıyor. Açıkçası bu ağırlık kasaya tam anlamıyla orantılı bir şekilde dağıtıldığından telefonu tek elle kullansak dahi elimizi pek fazla yormuyor. Malzeme kalitesi noktasında da cihazımız çok premium bir yapıya sahip değil ancak ucuz, kalitesiz bir yapısının olduğunu da söyleyemem. Arka kapağımızda Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam yüzey bulunurken çerçevelerimizde ise metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş fakat telefonu elinize aldığınızda yumuşak değil sert ve sağlam yapısıyla alüminyuma yakın bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Arka kapağımızdaki cam yüzeyi de oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Bunun haricinde tasarım konusunda eksi olarak cihazımızda 3.5 mm jack girişimiz bulunmuyor fakat kutu içeriğimizden 3.5 mm dönüştürücü kablomuz çıkıyor. Dostlar, bence 3.5 mm jack girişinin olmaması çoğumuz için büyük bir eksi sayılmaz. Yani tasarım konusunda Poco F3 bu segmentte genel hatlarıyla en başarılı cihazlardan biri. Dostlar, şimdi genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde eğer hem gündelik kullanımda hem de oyunlarda bize herhangi bir problem yaşatmayacak gayet akıcı, performanslı ve oldukça kararlı, yani stabil bir şekilde çalışacak bir cihaz istiyorsanız, bunun yanında ekran tarafında beklentileriniz de yüksekse Poco F3 genel deneyim açısından fiyatına da oranla en başarılı modellerden diyebilirim. Peki dostlar, sizce Poco F3 alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.